Elon Musk yeni ulaşım sistemi Loop. Elon Musk'ın başlangıçta sadece tünel kazma şirketi olarak kurduğu The Boring Company şirketinin ürünlerini ve hizmetlerini takip etmek giderek daha zor bir hale geliyor. İlk etapta sadece otomobiller için 30 kata varan yeraltı tünelleri kazacağı belirtilen şirket artık ulaşım şirketi haline gelmiş durumda. Şirketin yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığı Loop projesi de toplu taşıma planının bir parçası. Saatte 200 ile 240 km hızla hareket eden kapsüllerde 8 ila 16 yolcunun taşınacağı Loop sistemi ilk olarak Chicago'da uygulanacak. Geçtiğimiz ay şehir yönetimi ile anlaşan şirket, sisteme ait ilk görüntüyü paylaştı. Alternatif ulaşım araçlarından çok daha hızlı. Chicago'nun şehir merkezi ile O'Hare Havalimanı arasında yolcu taşıyacak olan Loop ile yolcular 29 kilometrelik yolculuğu 12 dakika gibi diğer toplu ulaşım araçlarına kıyasla çok daha kısa bir sürede tamamlayacak. Yer altındaki tünellerde elektrikli kapsüllerin raylar üzerinde hareket edeceği tahmin ediliyordu. Ancak Elon Musk'ın attığı tweet kafaları karıştırdı. Musk'a göre raylı bir yapı olabilir, olmayabilirdi. Buna karşılık elektrikle çalışan ve otonom olarak hareket eden kapsüller kesinlikle Loop sisteminde yer alacak. Kişi başı ücret $1. The Boring Company'nin sunduğu ulaşım çözümünün en iyi tarafı ise kesinlikle fiyatı. Otobüs biletlerini bile $2 olduğunu belirten Musk, Loop'un kişi başı $1'lık bir ücrete sahip olacağını açıkladı. Loop'un özellikle şehir hayatına metrodan daha iyi uyum sağlayacağını belirten Musk, gelecekte daha fazla istasyon inşa etmek istediklerini de paylaştı. Metro yerine Loop. Tünel yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in Kaliforniya'daki merkezinin altından geçen tünel, Boring Company'nin yeni nesil ulaşım araçları geliştirme konusunda bir Ar-Ge merkezi olarak hizmet verecek. Yani bu çalışan ilk tünelin Boring Company'nin tünel sistemi içinde sadece bir örnek diyebiliriz. Gerekli testlerden sonra şirket sırasıyla Chicago ve Washington'da daha uzun tüneller kazacak. Hyperloop denilen bu sistem dışında şirketin yine bu sisteme bağlı Urban Loop projesi de mevcut. Yayaların ulaşımı için tasarlanan Urban Loop sisteminde podlar mevcut. Dolayısıyla gelecekte hem arabalar hem de yolcuları taşıyacak podlar aynı tüneli kullanacak. Musk ve Boring şirketi sadece otomobilleri değil, yeraltı ve yüksek hızlı elektrikli otobüsleri kullanan Los Angeles bölgesindeki yayaları ve bisikletçileri hareket ettirecek Loop adında bir yeraltı geçiş sistemi için istasyonlar ağını haritalamak için uğraşıyor. Chicago projesi bu otobüs tarzı döngü sistemi için ilk pilot proje olarak görünüyor. Saatte 160 km hızla yeraltı elektrikli araçlarda 16 yolcu ve bagaj taşıyacak. En azından plan bu. Şimdilik gördüğümüz tek bir dar tünelden ileriye doğru giden tek bir Tesla Boring şirketi önümüzdeki birkaç ay içinde Chicago'da daha büyük bir şeye başlayabileceğini söyledi. Hyperloop projesinin ilk testi gerçekleşti. Hyperloop projesinin hız olarak insanlığa vaadi 240 kilometreydi. Açılış esnasında yine bir Elon Musk üretimi olan Tesla Model X, SpaceX'in Los Angeles'taki üssünden O'Leary Station'a elektrikli taşıyıcı mekanizması ile taşındı. Yapılan testte mekanizma saatte 55 km hızla hareket etti. Hyperloop projesinde araçlar paten denilen elektrikle çalışan bir platform üzerinde taşınacak. Test söylediğimiz gibi Tesla üzerinden yapıldı. Ancak Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre sadece Tesla araçları faydalanmayacak.
tüm elektrikli ve otonom araçlara hizmet verecek. Aynı şekilde tünelde bulunan Boring Loop denilen taşıma araçlarında yaya ve bisikletlerle hizmeti verecek. Yine de proje beklenileni vermemiş. Electrek, Hyperloop'un fazla sarsıntılı olduğunu söylerken, CNN ise saatte alınan ortalama 55 km hızın şirketin istediklerini karşılamadığını belirtiyor. Eğer işe yararsa şirketin projedeki amacı toplu taşıma sistemini geliştirmek ve hatta ilerleyen zamanlarda her bir ofis binasının bodrumunda tünele geçiş yapabilecek verimli asansör tarzında bir geçiş yapmak. Eğer başarılı olursa tünelle döngü denilen bir ulaşım sistemi sağlayacak. Bu da insanların sıkıntısız bir seyahati anlamına geliyor.